Merhaba Oğlaklar, 2026 yılı gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Sevgili Oğlaklar, 2026 yılı sizin için kariyer, sorumluluk ve kişisel dönüşüm temalarını ön plana çıkaracak bir yıl olacak. Gökyüzü size diyor ki hayatınızın her alanında stratejik olun, sorumluluklarınızı bilinçle yönetin ve fırsatları cesurca değerlendirin. Bu yıl hem iş hem aile hem de kişisel yaşam alanlarınızda derin etkiler ve fırsatlar sizi bekliyor. Plüto 2026 yılı boyunca Kova burcunda sizin yani para, kazanç, sahip olduklarınız ve kişisel değerlerinizle ilgili alanda ilerliyor. Nisan'la Eylül arasında bir Plüto retrosu var. Size yeni bir kazanç modeli, farklı bir gelir kaynağı ya da parayla olan ilişkinizi yeniden tanımlama fırsatı getiriyor. Neptün ise 2026'ya Balık burcunda giriyor. 27 Ocak'ta Koç burcuna geçerek uzun süre orada kalacak. Ama balıkta bıraktığı etkiyi bu yılda hissedebilirsiniz. 2025'in Nisan ve Haziran aylarında bir fragman yaşatmıştı Neptün. Ev, aile ve güven temalarını tekrar gündeme getirecek. Bu dönem ev yaşamında ilham, yaratıcılık ve ruhsal derinleşme fırsatları sunacak size. Uranüs ise 2026 başında Boğa burcunda retro, 5. evinizde yani yaratıcılık, aşk ve hobiler alanında hareket ediyor. 16 Ocak'ta retrosunu tamamlayarak ileri hareketine geçecek ve 25 Nisan'da İkizler Burcu'na geçerek 6. evinize yani günlük rutin, iş ve sağlık alanına kayıyor. Bu transit günlük yaşamınızda ve iş alanınızda beklenmedik değişiklikler ve sürpriz fırsatlar sunuyor. Yaratıcı projelerde yenilikçi çözümler ve rutin yaşamda esneklik ön planda çıkacak. Jüpiter ise 2026'ya Yengeç burcunda retro olarak başlıyor ve 7. evinizde ortaklıklar, evlilik ve birebir ilişkiler alanında etkili oluyor. 6 Mart'ta ileri hareketine geçecek ve bu alandaki fırsatları tekrar açacak. 1 Temmuz'da ise Jüpiter Aslan burcuna geçiyor ve 8. evinize yani ortak kaynaklar, miras ve dönüşüm alanına geliyor. 8 Aralık'ta tekrar retro yapacak. Bu finansal ortaklıklar, miras konularını gözden geçirmeniz için bir fırsat. Bu yıl ilişkiler ve ortak kaynaklar üzerinden büyüme ve güç kazanmanız mümkün. Venüs'e baktığımızda Venüs'te 3 Ekim ile 14 Kasım arasında Terazi burcunda retroda olacak. Venüs Terazi burcunun yönetici gezegeni olduğu için oldukça etkili bir retro olacak. Sizin 10. evinizde yani kariyer, prestij ve toplumsal statü alanında etkili olacak. Geçmişte başlattığınız projeler veya kariyer girişimleri tekrar gündeme gelebilir. Bu dönemde stratejik olarak kariyer hedeflerinizi gözden geçirmek ve uzun vadeli planlar yapmak için ideal bir zaman. Merkür retrolarına baktığımızda Merkür bu sene 3 kere retro yapacak. 3'ü de Su burcunda olacak. 26 Şubat'la 21 Mart arasında Balık burcunda gerileyecek 3. evinizde. İletişim, kısa yolculuklar ve yakın çevreyi yeniden gözden geçirme zamanı bu. 30 Haziran'la 24 Temmuz arasında Yengeç burcunda 7. evinizde ilişkiler ve ortaklık alanında revizyon getirecek. 23 Ekim ile 14 Kasım arasında ise Akrep burcunda retroda olacak. 11. evinizde sosyal çevre, arkadaş grupları ve projeler üzerinden değerlendirmeler getirecek. Bu retrolar hem zihinsel hem duygusal olarak sizi güçlendirecek ve stratejik kararlar almanızı kolaylaştıracaktır. Ay düğümlerine baktığımızda yılın ilk yarısında Balık-Başak aksında olacak ay düğümlerimiz. İletişim, eğitim, kısa ve uzun yolculuklar ile vizyon, eğitim, yurt dışı bağlantılar alanında önemli karmalar ve fırsatlar getiriyor olacak. 27 Temmuz'da ay düğümleri Kova Aslan aksına geçiyor. Maddi güvenlik, değerler, ortak kaynaklar, borçlar, krediler, eşin gelirleri ve duygusal dönüşümlerle ilgili önemli dersler ve fırsatlar ortaya çıkacak. Sevgili Oğlaklar, 2026 yılı size finansal güç, ilişkilerde denge ve kişisel strateji temalarını öğretecek. Plüto maddi dönüşümünüzü sağlıyor. Satürn ve Neptün ise sorumluluk,
ev ve aile yaşamında denge getiriyor. Uranüs ise aşkta ve günlük yaşamda, işte sürprizler ve yenilikler sunuyor. Jüpiter ise ilişkiler ve ortak kaynaklar üzerinden fırsatlar getiriyor. Venüs ve Merkür retroları ise kariyer, sosyal ve ruhsal alanlarda yeniden yapılanma sağlıyor. 2026 sonunda hem maddi hem ilişkisel hem de stratejik olarak güçlenmiş bir oğlak olarak yolunuza devam edeceksiniz. Gerçek güven kaynaklarınızı bilinçle yönetmekte ve ilişkilerde sorumluluk alarak sağlam temeller kurmakta gizlidir. 2026 sizin için bir finansal güç, ilişkiler ve stratejik büyüme yılı olacak. Planlı, bilinçli ve sezgisel adımlar atın, her fırsatı değerlendirin. 2026'nın tutulmalarına baktığımızda 17 Şubat'ta bir Kova burcunda halkalı güneş tutulması var. Saat 15.03'te 28 derece 50 dakikada. İkinci tutulmamız 3 Mart'ta Başak burcunda tam ay tutulması 14.39'da 12 derece 54 dakikada. Ve 12 Ağustos'ta Aslan burcunda tam güneş tutulması var. 20.37'de 20 dakika 02 20 derece 02 dakikada. Ve son tutulmamız da 28 Ağustos'ta Balık burcunda parçalı ay tutulması. Şimdi bu tutulmalarla ilgili kısa bilgiler de vereceğim size. Sevgili Oğlaklar, 2026 yılının en çekici gökyüzü olaylarından biri 17 Şubat tutulması, güneş tutulması. Sizin için maddi güven, özdeğer ve üretim gücü alanında köklü bir değişim getiriyor. Çünkü bu tutulma haritanızın ikinci evinde, yani para, kazanç, sahip olduklarınız ve kişisel değerlerinizle ilgili alanda gerçekleşiyor. Bu tutulma size adeta şunu söylüyor: gerçek güven sahip olduklarından değil, kim olduğunu hatırladığında doğar. Güneş ve Ay Kova burcunda kavuşumda size yeni bir kazanç modeli, farklı bir gelir kaynağı ya da parayla olan ilişkinizi yeniden tanımlama fırsatı getiriyor. Ancak bu tutulma Boğa burcundaki Uranüs'le kare açıda maddi konularda ani gelişmeler, sürpriz değişimler ya da beklenmedik giderler gündeme getirebilir. Bu durum sizi ilk etapta huzursuz da edebilir, çünkü Oğlak doğası istikrarı sever, ama Uranüs'ün mesajı açık. Gerçek istikrar değişime direnmekte değil, ona akıllıca uyum sağlamakla kurulur. Bu tutulma sizi finansal anlamda daha yenilikçi, dijital ya da bağımsız bir düzene yönlendiriyor olabilir. Bazılarınız için bu iş modelini dönüştürmek, bazılarınız için ise pasif gelir, yatırım ya da farklı kazanç yolları geliştirmek anlamına gelebilir. Paraya bakışınız kökten değişiyor. Artık sadece kazanmak değil, değer üretmek istiyorsunuz. İkinci ev yalnızca maddi kazançları değil, aynı zamanda özdeğer duygusunu da temsil eder. Bu tutulmayla birlikte kendinize biçtiğiniz değeri yeniden sorgulayabilirsiniz. Belki uzun süredir görünmeyen emeğinizin fark edilmesini bekliyorsunuz. Belki de değerinizi dış onaylara bağladığınız bir döngü sona eriyor. Kova tutulması burada size şu mesajı veriyor: kendini değerli kılmak kimseye değil, kendine verdiğin söze bağlıdır. Bu yüzden bu dönem kendi yeteneklerinizi sahiplenme ve kendi emeğinize hakkını verme zamanı. Bu tutulma ben neyi iyi yapıyorum, ne üretiyorum ve bundan nasıl bir tatmin duyuyorum sorusunun cevabını size getirecek. Bu tutulma sırasında Venüs ve Kuzey Ay düğümü Balık burcunda kavuşumda olacaklar. Bu kavuşum haritanızın 3. evinde, yani iletişim, fikir üretimi ve zihinsel bağlantılar alanında gerçekleşiyor. Bu etki size duygusal ve yaratıcı zekanızı kazanca dönüştürme fırsatı getiriyor. Venüs burada diyor ki zihninle değil kalbinle iletişim kur. Yazı yazmak, konuşmak, öğretmek, danışmanlık vermek veya sosyal medya üzerinden üretim yapmak isteyen oğlaklar için bu dönem büyük bir potansiyel taşıyor. Ancak bu kavuşum Başak Burcu'ndaki Güney Ay düğümüne karşıtlık Yay Burcu'ndaki Lilith'e de tek kare açı yapıyor hepsi birlikte. Yani geçmişten gelen mantık odaklı düşünce sistemleri, biçimleri ya da fazla mükemmeliyetçi yaklaşımlar akışa engel olabilir. Sevgili oğlaklar, 3 Mart'ta yaşanacak olan Başak Burcu'ndaki tam ay tutulması sizin için yönünüzü, inançlarınızı ve yaşam felsefenizi tamamen dönüştürebilecek nitelikte.
Bu tutulma haritanızın 9. evinde, yani inançlar, yüksek öğrenim, yurt dışı bağlantılar ve yaşam alanında gerçekleşiyor. Evren size diyor ki gerçek anlamını bulma zamanı geldi. Artık sıradan düşünceler, dar bakış açıları ya da yüzeysel hedefler sizi tatmin etmiyor olabilir. Bu tutulma dünyaya ve yaşama bakışınızı değiştirecek. Tutulma esnasında Ay Güney Ay düğümüyle birlikte kavuşumda bu eski bir inanç sisteminin, eğitim biçiminin veya yaşam anlayışının artık size hizmet etmediğini gösteriyor. Belki uzun zamandır benimsediğiniz bir düşünce yapısı ya da sizi sınırlayan bir doğru algısı artık çözülüyor. Bu tutulma size yeni bir dünya görüşü kazandırıyor. Balık burcundaki Güneş Kuzey Ay düğümüyle kavuşumda 3. evinizde, yani artık öğreten değil, öğrenen olma zamanı. Evren sizden bilginizi daha sade, daha paylaşılabilir bir hale getirmenizi istiyor. Artık büyük teoriler değil, gerçek iletişim ve bağlantılar önemli. Bu tutulma zihninizi açıyor ama aynı zamanda kalbinizi de bilginin içine dahil etmenizi istiyor. Tutulma aksına kare yapan Lilith sizin 12. evinizde. Bu ev bilinçaltınızı, gizli korkularınızı ve bastırdığınız arzularınızı temsil eder. Bu da demek oluyor ki tutulma sadece düşüncelerinizi değil, ruhunuzun derinliklerinde harekete geçiyor. Belki uzun süredir bastırdığınız bir endişe ya da geçmişten taşıdığınız bir inanç kalıbı ya da korku yüzeye çıkabilir. Lilith burada diyor ki artık kendi gölgenden korkma. Bu süreç özellikle ruhsal farkındalık, meditasyon, terapi ya da bilinçaltı çalışmaları açısından çok güçlü bir dönem olabilir. Kendinizi affetmek, geçmişin yüklerini serbest bırakmak için de çok büyük bir fırsat. Bu tutulma esnasında Mars'la Uranüs arasında bir kare açı var. Mars 3. evinizde, zihin, iletişim ve öğrenme alanınızda. Uranüs ise 5. evinizde, yani yaratıcılık, aşk ve kendini ifade etme alanında ilerliyor. Bu iki gezegen arasındaki kare açı fikirlerinizin, düşünce biçiminizin ve iletişim tarzınızın değişeceğini gösteriyor. Belki bir konuda artık susmak istemiyorsunuz. Belki fikirlerinizi, yazılarınızı ya da düşüncelerinizi daha özgürce ortaya koymak istiyorsunuz. Uranüs 5. evde yaratıcılığını bastırma demektir. Bu tutulma sizden kalıpların dışına çıkmanızı, kendinizi daha cesur ifade etmenizi istiyor. Sanatsal, akademik veya entelektüel bir uyanış yaşayabilirsiniz. Sözcükleriniz artık sıradan değil, dönüştürücü bir etki taşıyor. 12 Ağustos 2026 tarihinde Aslan Burcu'nda tam güneş tutulmamız var. Saat 20.37'de 20 derece 2 dakikada bu 12 Ağustos'ta gerçekleşen Aslan Burcu'ndaki güneş tutulması gerçek güçle görünmeyeni gösterecek size. Sevgili oğlaklar, bu tutulma sizin 8. evinizde gerçekleşiyor. Yani dönüşüm, ortak paylaşımlar, krizler, finansal ortaklıklar ve derin duygusal bağlar alanında bu tutulma sizin için hem bir son hem bir yeniden doğuş. Artık yüzeyde kalma dönemi bitiyor, evren sizi kendi iç derinliğinize çekiyor. Aslan Burcu'ndaki Güneş ve Ay kavuşumu sizin görünmeyen güçle yüzleşmeniz anlamına geliyor. Hayatınızda paylaşılan kaynaklar, miras, borç, sigorta, yatırım ya da ortak gelirler gibi temalar gündeme gelebilir. Ama bu sadece maddi bir alan değil, aynı zamanda ruhsal dönüşümünde evi. Bu tutulma size soruyor. Gerçekten neye tutunuyorsun? Korkular mı, kontrol mü, yoksa içsel güven mi? Sevgili oğlaklar olarak genellikle güç sizde olsun istersiniz ama bu tutulma sizi teslimiyetin de bir güç biçimi olduğunu hatırlatıyor. Kontrolü bırakabildiğiniz yerde gerçek dönüşüm başlayacaktır. Jüpiter ve Merkür de Aslan Burcu'nda kavuşumda zihinsel derinliği, sezgisel zekayı ve psikolojik farkındalığı büyütüyor. Bu dönemde gizli bilgiler, sırlar veya geçmişte saklı kalan gerçekler açığa çıkabilir. Sizler için bu süreç gizli olanı fark etme enerjisidir. Bir konuşma, bir belge ya da beklenmedik bir itiraf bu duruma bakışınızı tamamen değiştirebilir. Aynı zamanda bu kavuşum Kova burcundaki Plüto'ya da karşıtlık yapıyor. Yani maddi güvenlik konularında kontrol savaşı verebilirsiniz.
Bir yandan paylaşmayı öğrenirken diğer yandan kendi sınırlarınızı korumayı test ediyorsunuz. Plüton'un etkisiyle güç dinamikleri yeniden yazılıyor. Artık bağımlılık yaratan ilişkilerden, sizi aşağı çeken ortaklıklardan özgürleşiyorsunuz. Bu tutulma sizin için hem duygusal hem finansal reset enerjisidir. Venüs ise bu tutulma esnasında Terazi burcunda, Neptün de Koç burcunda ve birbirlerine karşıtlık yapıyorlar. Bu da sizin için kariyer ve ev, aile arasında dengeyi sağlama, sorgulama dönemi başlatıyor. Belki işteki bir ilişki ya da ailedeki bir bağ sizi zorluyor. Kimin ne kadar dürüst olduğu, kimin sizden ne sakladığı gözlerinizin önüne serilebilir. Neptün'ün etkisiyle bazı gerçekler sesli gelebilir ama Venüs terazide size diplomasiyle çözüm üretme gücü veriyor. Yani kesin değil, zarif dönüşümler zamanı, ilişkilerde ya da işte güven teması öne çıkıyor. Kiminle aynı gemide yol aldığınızı artık çok daha net göreceksiniz. Sevgili dostlar, yeni bir yıla adım atarken unutmayın, 2026 sadece takvimde bir değişim değil, aynı zamanda bilincimizin ve hayatımızın dönüşüm yılı. Gökyüzü bize cesaret, ilham ve fırsatlar sunuyor. Kendi ışığınızı takip edin, kalbinizin rehberliğine güvenin ve her adımda kendinize ve çevrenize değer katın. Ben de size bu yeni yılda sağlık, huzur, mutluluk ve başarı diliyorum. Her yeni gün size farkındalık ve sevgi getirsin. Hoş geldin 2026, cesaretin, bilincin ve kalbin yılı. Yıldızların ışığı yolunuzu aydınlatsın ve her zaman sizinle olsun. Mutlu yıllar.